Bir hücre, sadece bir tane, tek bir hücre. Bölünüyor, çoğalıyor. 10, 100, 1000, milyar. Ve sonunda senin vücudundaki 37 trilyon hücreye ulaşıyor. Hepsinde tıpatıp aynı DNA. Ama bir anda biri kalp olmaya karar veriyor. Biri beyin, biri karaciğer. Aynı talimat kitabından tamamen farklı cevaplar. Bu bilgi tam olarak nerede ve ne zaman uygulanacağına nasıl karar veriliyor? İki başlı bir solucan, kuyruğunda göz büyüyen bir kurbağa, geri dönüştürülmüş bir kanser hücresi, hiçbirinde DNA değişmedi. O zaman vücudumuzun gerçek planı nerede? Cevap 70 yıldır yanlış yerde aradığımız bir şey. Plan DNA'nın içinde değil, hücrelerin birbirleriyle konuştuğu elektrikte. Ve konuşmanın geçtiği yer tek bir ince çizgi, hücre zarı. Bu elektrik dili kanserin ne olduğunu, yaşlanmanın ne olduğunu, hatta belki bilincin nereden geldiğini yeniden tanımlıyor. 70 yıl kadar önce DNA'nın keşfi bir devrimdi. İşte bulduk dedik. Canlıların şifresi burada ve bir noktaya kadar haklıydık. Saç rengin, göz rengin, boyunun yaklaşık sınırı, bunlar DNA'da yazılı. Ama bir sorun vardı ve kimse tam olarak cevaplayamıyordu. Vücudundaki her hücre aynı DNA'yı taşıyor. Kalp hücren, beyin hücren, karaciğer hücren. Hepsinin içinde tıpatıp aynı 3 milyar harflik kitap. Tek bir harf farkı yok. Peki aynı kitabı okuyan hücreler nasıl oluyor da birbirinden tamamen farklı şeyler inşa ediyor? Üstelik bunu hatasız yapıyor. Hemen hemen her seferinde. Parmakların doğru yerde, gözlerin doğru yönde, kalbinin dört odacığı tam olarak doğru şekilde. Geçen sefer apostoz videomuzda şunu konuşmuştuk. Hücreler ölmeyi biliyor. Doğru zamanda, doğru yerde. Organizma için feda oluyorlar. Yani hücreler kararları var. Öl kararını nereden aldıklarını görmüştük. Bugün daha derin bir soruyu soruyoruz. Peki hücreler ne olacaklarına nasıl karar veriyor? Kalp ol talimatı nereden geliyor? DNA'da yazılı olsa hepsi kalp olurdu ama olmuyor. Demek ki karar başka bir yerde veriliyor. Cevap okulda hiç öğrenmediğin bir şey. Vücudundaki her hücre elektrik üretiyor. Sadece nöronlar değil, cilt hücren, kemik hücren, karaciğer hücren. Hepsinin zarında küçük bir voltaj farkı var. Hücrenin içi ile dışı arasında bir elektrik farkı var. Yaklaşık 70 milivolt. Küçük bir pil düşün. Aslında her hücren senin vücudunda minik bir pil. Ama iş burada bitmiyor. Asıl ilginç olan şu, bu piller birbirine bağlı. Hücreler zarındaki iyon kanallarını açıp kapatarak birbirleriyle konuşuyor. Bir hücre voltajını değiştirdiğinde komşu hücrelerin voltajı da değişiyor. Bu değişim dokuda bir dalga gibi yayılıyor. Ve sonra Tufts Üniversitesi'nden bir biyolog Michael Levin bu elektrik dilini dinlemeye başladı. Ne keşfetti biliyor musun? Dokudaki voltaj uyumu, yani hücreler arasındaki elektrik haritası, dokuda ne inşa edileceğini önceden belirliyor. Yani önce elektrik haritası var, sonra DNA o haritaya göre parçalar üretiyor. DNA inşaat malzemesi ama mimarı elektrik. Bu 70 yıllık DNA her şeyi açıklar paradigmasının sessiz çökmesi. Levin'in mesajı şu: genom sana bir liste veriyor ama listeye göre hangi evin yapılacağını söyleyen başka bir şey. Peki bu büyük bir iddia nasıl kanıtlanıyor? İşte burada solucanlar devreye giriyor. Tanışmanı istediğim bir canlı var. Planaria. Küçük bir yassı solucan, bahçe havuzunda, nemli toprakta yaşıyor. Ama Planaria'nın olağanüstü bir yeteneği var. Bir Planaria'yı ikiye bölersen, her parça tam bir solucan inşa ediyor. Baş parçası kuyruk çıkarıyor, kuyruk parçası baş çıkarıyor. Her seferinde doğru, her seferinde tam. Peki kuyruk parçası hangisinin kendisi olduğunu nereden biliyor? Ben kuyruğum, baş üretmeliyim bilgisi nerede? DNA'da mı? İki parçanın da DNA'sı aynı. O zaman cevap başka bir yerde.
Levin'in ekibi ikiye bölünmüş bir planaryanın voltaj paterni değiştirdi. Hiçbir gen düzeltmesi yapmadılar, DNA'ya dokunmadılar. Sadece elektriği manipüle ettiler ve sonuç kuyruk parçası baş yerine ikinci bir baş üretti. İki başlı solucan. Ama bu basit bir mutasyon yaptık hikayesi değil. İşte gerçek bomba. Bu iki başlı solucanı ikiye kestiler. Her iki parça da yine iki başlı solucan oluşturdu. Sonra onları da kestiler, yine iki başlı. Nesiller boyu iki başlı kaldılar. DNA'ları hala normal. Ama iki başı yapma kuralı artık soyun içinde. DNA değişmeden bir canlının şekli kalıcı olarak değişti. Bu bulgu biyolojinin temel varsayımını sarsıyor. Şekil DNA'da değil, şekil dokudaki elektrik haritasında. Ve haritayı değiştirdiğinde vücut farklı bir şey inşa ediyor. Şimdi çok farklı bir soruya dönelim. Kanser nedir? Geleneksel cevap genetik bozulma, DNA'nın mutasyonu, hatalı kod. Ama Levin bunu başka bir açıdan gördü. Normal bir hücre ağa bağlı komşularıyla voltaj üzerinden konuşuyor. Ne kadar büyüyeceğim, ne zaman duracağım, hangi şekli alacağım bunları topluluktan öğreniyor. Kanserli hücre ne yapıyor? Ağdan kopuyor. Voltajı değişiyor. Komşuların sinyallerini artık almıyor. Kendi başına kalıyor. Topluluktan izole olunca ne zaman duracağını söyleyen kimse kalmıyor. Sonuç kontrolsüz büyüme. Yani kanser bir iletişim krizi olabilir. Hatalı gen değil, iletişimi kopuk hücre. Levin'in ekibi bunu test etti. Tümör hücrelerinin voltajını yapay olarak normale döndürdüler. Genetik müdahale yok, kemoterapi yok, sadece elektrik. Hücreler ağa geri döndü. Kontrolsüz büyüme durdu. Tümör geriledi. Bazı deneylerde hücreler normal dokunun bir parçası olmaya geri döndü. Bu kanser tedavi etmek için yeni bir yol açıyor olabilir. Hücreyi öldürmek yerine onu topluluğa geri davet etmek. Ve işte apoptoz videosuyla bağlantı. Sağlıklı bir hücre öl sinyalini ağdan alıyor. Kanserli hücre ağdan koptuğu için öl sinyalini de duyamıyor. Bu yüzden ölmüyor. Elektrik diliyle konuşan ve duyabilen hücreler canlının kontrollü büyümesini mümkün kılan şey. Ve şimdi hikayenin en tuhaf yerine geldik. Eğer hücreler ne yapacaklarını elektrik diliyle öğreniyorsa, doğru sinyali verirsen istediğin şeyi inşa etmeyecekler mi? 2020'de Levin'in ekibi Vermont Üniversitesi ile birlikte bunu denedi. Kurbağa embriyosundan cilt hücreleri aldılar. Bu hücrelere doğru voltaj sinyali verdiler. Bir araya getirdiler. Ne oldu? Bu hücreler kurbağa olmayı unuttular. Birleştiler, sarmallandılar. Yeni bir şey oluşturdular. Bilim insanları onlara Xenobot adını verdiler. Xenobotlar ne kurbağadır ne robot, başka bir şey. Hareket ediyorlar. Etraflarındaki bir şeyi itiyorlar. İkiye kesilince kendi kendilerini onarıyorlar. Hatta bazı koşullarda birbirlerini çoğaltıyorlar. Bu tür basit üreme gösteriyorlar. Bu biyolojinin bilmediği bir canlı kategorisi. DNA'larında Xenobot ol yazmıyor. Ama doğru elektrik sinyaliyle hücreler kendilerine Xenobot ol dediler. Levin'in çıkardığı sonuç şu. Hücreler bir tür zeka sergiliyor. Tek başlarına küçük bir karar verebiliyorlar. Bir araya gelince büyük kararlar veriyorlar. Ve birleşmeyi koordine eden şey DNA değil, elektriksel diyalog. Bu videoyu kapatmadan önce bir önceki videoya dönelim. Hatırlar mısın? Stokes teoremi videomuzda şunu öğrenmiştik. Bir bölgenin kenarındaki bilgi içindeki değişimi tam olarak belirliyor. Kenar içi konuşturuyor. Şimdi o teoremi hücreye uygula. Hücrenin zarı bir sınır. İçi bir bölge. Zar üzerindeki voltajlar, iyon akışları, bunların toplamı içerideki tüm kararları belirliyor. Yani matematik ve biyoloji burada aynı şeyi söylüyor. Kenar, içi yönetiyor. Solucanın şeklini belirleyen doku voltajı, hücrenin kimliğini belirleyen zar voltajı. Aynı dans, farklı ölçeklerde. Şu an senin 37 trilyon hücrenin her birinde aynı dans var. Her zarın üzerindeki küçük bir voltaj farkı.
Trilyon hücreyi senkronize bir koroya dönüştürüyor. Kalp atışın, düşüncen, hatta kim olduğun. Bu elektriksel koronun bir ürünü. Ve Levi'nin bize bıraktığı soru şu: eğer bu koroyu dinlemeyi ve yeniden yazmayı öğrenirsek, kanseri, yaşlanmayı, hatta bilincin nasıl oluştuğunu anlarız. Cevap gelecekte ama ilk kez soruyu doğru şekilde sorduk.